Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bugün evimin önünden karşılıyorum. Taşındım. Daha bir gün oldu ama evde yapılacak çok fazla iş var. O yüzden size evi göstermeyeceğim şu an. 2 hafta sonra evin tamamlanmış halindeki bir görüntüsünü görebileceksiniz. Eve taşındım adlı bir video çekeceğim. O da yakında gelecek. Bugün bayağı bir iş vardı. Klima çalışmıyordu mesela. Evde klima çalışmadığı halde durdum. Onun dışında evde eksik olan birçok şey var. Onları tamamlamaya çalışıyorum açıkçası. O da bir haftamı falan alacak. Onun sonrasında sizlere ev videosu gelecek. Fakat bugünkü videomda sizlere Green Card sürecinin başlangıcından itibaren vatandaşlık alana kadar başımdan neler geçti, nasıl başvurdum, ne oldu, ne gitti, bunları konuşacağız. Niye bunları konuşacağız? Belki aranızda bilenler vardır. Haftaya Green Card başvuruları bitiyor arkadaşlar. O yüzden aranızda başvurmak isteyenler varsa elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Bu arada bu videoyu sadece burada durarak yapmak istemiyorum. Bayağıdır mahalle turu yapmadık. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim, sizlere hem biraz mahalleyi göstereyim hem de Green Card konusuna açıklık getireyim arkadaşlar. Green Card'a başlama sürecim benim üniversitede başladı. Şöyle başladı. Benim bir arkadaşım vardı. Adı Mehmet. Buradan kendisine selam yolluyorum. Bir gün dersten çıktık, dedi ki kanka Green Card başvurusunun bugün son günü. Ben de o zamanlar artık Green Card'dan o kadar çok ümidimi yitirmiştim ki arkadaşlar. Çok fazla sallamıyordum açıkçası. Fakat o söyledikten sonra benim de aklıma bir geldi. Akşam oldu. Ben de akşam olunca şu Green Card'a bir başvuralım dedim ve o şekilde başvurmuştum. Ve Green Card sonrasında, yani ben Ekim ayında başvurdum. Mayıs ayında açıklandı ve bana Green Card çıktı. Ama bu Green Card başvurusunu yaparken bazı koşullar var. Bunlar çok önemli. Yani birazcık İngilizce bilmeniz gerekiyor. İşte adınızı yazacaksınız, soyadınızı yazacaksınız, doğduğunuz ülkeyi yazacaksınız. Onun dışında fotoğraf için işte 600-600 olması gerekiyor. Fotoğraf çekildiğiniz zaman arkada bir gölge olmaması gerekiyor vesaire. Hani bir basit bir İngilizce ile kendiniz başvuruyu yapabilirsiniz. Fakat ben bunlarla uğraşmak istemiyorum, ben bunları yapamıyorum, edemiyorum derseniz bu video sponsor olan American Dream ajansını deneyebilirsiniz. Aşağı zaten linkini bırakacağım. Okan 50 koduyla beraber %50 indirimli şekilde başvurabilirsiniz. The American Dream ajansı 1996 yılından itibaren Green Card başvuru hizmeti veriyor arkadaşlar. Bu arada göçmenlik yasası usulüne göre Amerika'daki göçmen danışman firmalar arasında ruhsatlandırılmış bir şirket kendisi. Ve uzman kadrosuyla beraber dediğim gibi sizlerin yapabileceği olan hataları yapmadan, fotoğraf hataları olabilir, yazım hataları olabilir, formu profesyonel ekip sizler için dolduruyor. Daha sonrasında Green Card başvurunuzu yapıyor arkadaşlar. Bunu tüm yıl boyunca da yapabilirsiniz. Onlar sizler için Ekim ayında başvuru sağlıyor. Daha üst paketleri de var. Bu paketler sayesinde Green Card başvurusundan konsolosluğa gittiğiniz zaman konsolosluktaki Green Card'da size sorulabilecek sorular dahil sizlere bir danışmanlık hizmeti veriyor. Dediğim gibi bu Green Card şöyle bir şey arkadaşlar. Amerika'da çalışma ve yaşama hakkına sahip oluyorsunuz. Bu da zaten neredeyse vatandaş olduğunuz anlamına geliyor. 5 sene sonra Green Card'lı şekilde Amerika'da yaşadığınız zaman bendeniz gibi Amerikan vatandaşı olabiliyorsunuz. Böyle bir program. O yüzden dediğim gibi elinizi çabuk tutun. Bir haftamız kaldı bu başvuru yapmak için. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Basit bir İngilizce bilgisi yeterli oluyor. Ama ben bunlarla uğraşamıyorum, zamanım yok, hata yapabilirim, hata kabul etmiyorum derseniz de bu video sponsor olan The American Dreams ajansını aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı yapabilir. Okan 50 koduyla beraber de %50 indirimli şekilde bu servisten yararlanabilirsiniz. Tekrardan sponsorumuza, bu videoya sponsor olduğu için teşekkürlerimizi iletiyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son üniversitede kalmıştık. Üniversitede dediğim gibi son akşam bana bu şekilde bir bildirim geldi. Abi Green Card son gün, başvuru yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım denildi. Ben de dedim ki abi o zaman yapalım. Neymiş bu Green Card dedim ve ben de Green Card başvurumu yaptım. Ben onun öncesinde Work and Travel kovalıyordum arkadaşlar. Daha çok hani Work and Travel yapayım, geleyim. O zaman tabii ülkenin ekonomik durumları da güzeldi. Hani gittiğim üniversite de güzeldi. Geleceğe karşı ümitlerim de güzeldi açıkçası. Aynı zamanda da YouTube yapıyordum. YouTube'da da güzel bir yükseliş sağlamıştım. Sürekli işte sponsorlarla görüşüyorum vesaire. Keyfim açıkçası yerindeydi arkadaşlar. O yüzden yani Green Card'ı çok fazla sallamamıştım açıkçası. Sonrasında ben Green Card başvurumu yaptım ama dediğim gibi yani ben çıkmaz etmez kime çıkmış bize mi çıkacak mantığıyla hareket ediyordum. Fakat daha sonrasında Mayıs ayına geldiğimiz zaman yine benim karpuz muhabbeti, daha önceki takipçilerim biliyordur. Evde karpuzumu kestim, Green Card sonuçlarını yazacağım. İlk önce kuzeniminkini yazdım. Dedim zaten bana çıkmaz, birazcık da heyecan olsun dedim. Baktım ona çıkmadı. Daha sonrasında diğer kuzeniminkini yazdım. Ona da çıkmadı. Kardeşiminkini yazdım. Ona da çıkmadı. Ha dedim zaten kimseye çıkmıyor, bize de çıkmaz dedim. Sonra benim numaramı yazdım. Şöyle bir karpuzdan bir dilim aldım. Enter'a bastım. Bir baktım uzun uzun yazılar geldi. Dedim Allah Allah, bu normal bir şeye benzemiyor yani. Herhalde benim hata olmuştur, bir şey olmuştur.
İnanamadım yani. Daha sonrasında aşağı indiğim zaman "You're randomly selected" diyor. Yani rastgele seçildiğiniz yazıyor arkadaşlar. Amerikan hükümeti 55.000 kişiyi bu şekilde rastgele seçerek Amerika'yı diversify yapmaya çalışıyor. Yani buradaki her milletten bir insanın olmasını istiyor. İşte biz de Türk olarak buraya bu şekilde geldik. Ben 7 sene önce geldim buraya. Eski videolarıma da bakabilirsiniz. Hatta ilk Green Card görüşmesine gitmeden önceki videolarımı da görebilirsiniz. İlk çıktığı zamanki heyecanımı da görebilirsiniz. Tabii şu an o heyecanın çoğu bende olmuyor. Aradan 7 sene geçti. Amerikan vatandaşı olurken bile bu kadar heyecanlanmadım arkadaşlar açıkçası. Çünkü artık burada yaşaya alışıyorsunuz. Hani siz televizyonlardan, YouTube'dan bizi gördüğünüz zaman mesela siz şu sokakları görüyorsunuz ve diyorsunuz ki oha sokağa bak, oha yeşilliğe bak, sokakların düzenine bak diyorsunuz. Biz de aynı şekilde buraya ilk geldiğimizde öyle diyorduk. Fakat sonrasında burada yaşamaya başladıkça yavaş yavaş buradaki sisteme alışıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yani belli bir süre sonra bunlar normal gelmeye başlıyor. İşte asıl o zaman da burada yaşadığınızı hissediyorsunuz. Sabah kalktığınız zaman Türkiye'de değil de gerçekten burada kalkmış gibi uyanıyorsunuz. Yani eviniz burası olmaya başlıyor. İşte bu göçmenlik programında aslında esası buraya geldiğiniz zaman bir 5 sene, 6 sene bir adaptasyon süreci olacak. Bu sürece bakalım göçmen birey ayak uydurabilecek mi, uyduramayacak mı? Bu insan 5-6 sene boyunca sadece Türklerle takılıp İngilizcesini geliştirmeden Türkçe şekilde mi yaşamına devam edecek? Yoksa bu birey Amerikalı arkadaşlar edinip burasının kültürüne adapte olup yani Amerikan hükümeti buraya gelen insanın buradaki yaşam koşullarına ayak uydurabilmesi, buradaki kültürle kendi kültürünü zenginleştirerek yeni bir zenginlik katmak istiyor. Bunun yüzden zaten böyle bir program var. O yüzden arkadaşlar bu iş birazcık da şans işi. Bazı arkadaşlar bana... Şu an uçak geçiyor. Biraz sonra 10 tane araba geçti. Normalde buradan en fazla 2-3 araba geçer. Bakalım başımıza neler gelecek. Her neyse arkadaşlar olay böyle. Yani Amerikan hükümeti dediğim gibi böyle bir program yapıyor. 55.000 kişiye bunu dağıtıyor. Siz de bunlardan biri olmak isterseniz bir haftanız var, başvurun, edin, görün. Ben bu şekilde başvurdum. Sonrasında ben biraz bekledim. Mayıs ayında açıklandı. Açıklandıktan sonra dedim ki ulan şimdi Green Card bize çıktı. Bir baktım 16.000. sıradayım. Bu arada Green Card çıktıktan sonra sıralama sayınız da çok önemli. Çünkü bazen konsolosluklar yoğun oluyor. Hani Green Card çıkıyor size eyvallah ama bir bakıyorsunuz 30.000. sıradasınız ve sıra size gelemeyebiliyor. Yani benim zamanımda 16.000. olduğum halde beni bir sene kadar beklettiler arkadaşlar. Sonra alabildim. Atıyorum 25.000, 30.000'den sonraki arkadaşlar da alamadı. O yüzden sizin sıralama numaranız da çok önemli. Zaten sonrasında Amerikan hastanesine gitmiştim ben. Kan tahlili yaptırmıştım. Bunun belli bir prosedürü var. Belge toplamanız gerekiyor. Appointment ayarlamanız gerekiyor. Yani bu süreci gerçekten güzel bir şekilde yönetebilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bunu tek başınıza yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ama profesyonel bir hizmet alırsanız da hani bunları kafanızda çok dert etmenize gerek kalmıyor. Onlar sizin için bunları yapmış oluyor. O yüzden hani böyle bir hizmete katılabilirsiniz diye zaten bu sponsoru aldım sizler için. Her neyse arkadaşlar ben o şekilde başvurduktan sonra bir sene kadar bekledim. Sonra Ankara'da bu Green Card görüşmeleri oluyordu. Şimdi tabii Ankara'da olmuyor sanırım. Yani şu anki güncellemeler nasıl çok bilmiyorum. Ben geçen hafta bir arkadaşın Green Card başvurusunu bizzat kendim yaptım. Başvuru sürecini biliyorum. Fakat sonrasındaki süreci çok bilemiyorum. Dediğim gibi 6 sene geçti aradan. Her şey çok hızlı değişiyor şu an dünyada. Kesin değişiklikler olmuştur. Fakat benim zamanımda ben Ankara'ya gittim. Kan testimi yaptırdım. Bu arada kan testi dolar cinsinden ödendi. TL cinsinden ödenmemişti. O zamanlar bile biraz koymuştu bana. Şu an kim bilir ne kadar olmuştur onu bilmiyorum ama kesin size bir bakıyorlar. Ülkeye gelecek kişinin sağlık durumu nasıl, herhangi bir sorunu var mı, yok mu? Bunlar kontrolden geçiyor arkadaşlar. Daha sonrasında vize görüşmesine gidiyorsunuz. Size birkaç sorular soruyor. İsterseniz İngilizce konuşabiliyorsunuz, isterseniz Türkçe konuşabiliyorsunuz. Onda çok bir sorun olmuyor. Ve sonrasında sağ elinizi kaldırıp yemin ediyorsunuz ve size Green Card'ı vizesini veriyorlar ve buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra bakın şimdi benim de çok farklı bir süreç oldu. Bunu sizlere anlatacağım. Ben bir arkadaşın adresini vermiştim. Amerika'da yaşayan bir arkadaşın. Fakat kendisi ben Green Card'a başvurduktan sonra taşınmış ve bunu bana söylemedi. Ben de Green Card çok çıkmaz diye hani o adresi çok fazla... Bu arada 3. uçak geçiyor 10 dakika içinde. Bunun sebebi benim video yapmam arkadaşlar. Hadi bakalım yolumuza devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar sizin bir form doldurmanız gerekiyor. İsmini tam şu an hatırlamıyorum. O formda adres beyan ediyorsunuz. O adreste ben de arkadaşımın adresimi beyan etmiştim. Fakat sonrasında arkadaşım taşındığı için benim Green Card'ım arkadaşın taşındığı eski adrese gitti.
Ve ben buradayken Amerika'da yaklaşık 1 sene, 1,5 sene kadar green card'sız bir şekilde kaldım. Çünkü green card başka yere gittiği için tekrar başvuru yapmak zorunda kaldım. Yanlış adrese gitti diye. Daha sonrasında benim kendi adresimi girdim. Onun bana gelmesi vesaire vesaire çok uzun sürdü. O yüzden siz green card çıktıktan sonra, umarım çıkar bu arada, biliyorum çoğu arkadaş ulan bize ne zaman çıkacak diyorsunuz ama umarım çıkar. Çıkarsa hani burada yaşayan sabit bir adresi olan bir arkadaşın adresini kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Benim adresimi kullanmayın, gözünü seveyim. Zaten benim adrese milyon tane takipçim kullanmış. Sürekli mail geliyor, onlarla uğraşıyorum. O yüzden benim adresi kullanmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Her neyse, dediğim gibi buraya sabit bir adres olan bir arkadaşın adresini kullanın ve green card oraya gitsin. Siz de benim gibi bir sene kadar bu şekilde beklememiş olun. Hatta bu bekleme sürecinde ben bir ara bir Bahama'ya gideyim dedim arkadaşlar. Bir ülkeden bir çıkayım, bir farklı bir yer göreyim dedim. Bahama'ya girerken beni az kalsın ülkeye almıyorlardı. Bakıyorlar green card vizem var ama expired olmuş, zamanı geçmiş. Çünkü bir sene sonrasında ya da 6 ay sonrasında, tam bilmiyorum, bu vize expired oluyor arkadaşlar. Çünkü size green card gelmiş olması gerekiyor ülke içerisine girdiğiniz zaman belli bir süre içerisinde. İşte o süre bende olmadı. Yanlış yere gittiği için elimde green card da yoktu. Ama pasaportta green card olduğu gözüküyor. O da expired olmuş. Az kalsın Bahamalar beni ülkeye almıyordu arkadaşlar. Herkese alan Bahama beni almıyordu. Beni ilk uçakta geri gönderecekti. Sonra biraz ısrar ettim. Sonra adamlar şöyle bir baktı. Tamam hadi gir dedi ve o şekilde Bahamalara girmiştim. 2-3 gün tatil yaptım, geri döndüm. Hani bu şekilde şeyler oluyor. O yüzden dikkat etmeniz de gerekiyor. Adres çok önemli arkadaşlar. Daha sonrasında buraya geldiğinizde kazadan, beladan, crime'dan, suçtan uzak durun. Çünkü bunlar da önümüzdeki 5-6 sene için çok önemli. Daha sonrasında vatandaşlığa başvuracaksınız. Toplam 5 yıl Amerika'da kalmanız gerekiyor. Ve ben de aynı şekilde, benimki gerçi biraz 6 yıl oldu. Ben yine birazcık salladım ama burada belli bir süre kaldıktan sonra başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra yine tekrar bir bekleme süreci oluyor. Ben yaklaşık bir 4 ay kadar bekledim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız 1 ay kadar bekledi. Bazıları 2 hafta bekledi. Herkesin süreci değişiyor. Buraya gelen göçmenlerin yoğunluğuna göre, buradaki işte Kentucky'de bir ofis var, göçmenlik ofisi. O ofisin yoğunluğuna göre bu tarz şeylerin ne kadar süreceği vesaire belli oluyor. Ben de aynı şekilde bu süreç yaklaşık bir 4-5 ay falan kadar sürdü diye hatırlıyorum. Daha sonrasında bana appointment verdiler. Ben bu appointment'a katıldığım zaman gittim, tekrar yeminimi ettim. Benim green card'ımı aldılar. Sonra bana vatandaşlık belgemi verdiler. Daha sonrasında bu belgeyi alıyorsunuz. Burada post ofisi var. Oraya bir appointment yapıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz. Bu belgeyi onlara teslim ediyorsunuz ve sonra tekrardan fotoğraf çekiliyorsunuz. O fotoğrafı ve o belgeyi alıyorlar sizden, postalıyorlar ve yaklaşık 1 ay, 1,5 ay kadar sonra evinizdeki adrese vatandaşlık belgeleriniz geliyor arkadaşlar. Vatandaşlık kimliğiniz de geliyor başvurursanız ve bu şekilde Amerikan vatandaşı olabiliyorsunuz. Ben bu şekilde oldum ve şu an aradan 2 ay geçti. Bir şey hissediyor muyum? Çok bir şey hissetmiyorum. Aynı green card'lı gibi bir şeyim arkadaşlar. Gerçi şimdi biliyorsunuz seçimler var. Trump'a mı vereceğiz, Kamala'ya mı vereceğiz? Bu tarz şekilde tartışmalar oluyor. Oy kullanabiliyorum. Yani Green Card'ın vatandaşlıktan ayıran kısmı oy kullanmak. Onun dışında sizlere biraz önce bahsettiğim hani suça falan bulaşmayın diye. Çünkü bu tarz şeylere bulaşırsanız Green Card'da sonuçta burada kültür adaptasyon süreci var. Siz de buraya adapte olmadığınız belli oluyor ve sizi tekrar geri yollayabilirler bu tarz şekilde bulaşırsanız. Ya da sürekli Türkiye'ye git gel git gel git gel yapıyorsanız, hani bu ülkede çok fazla kalmıyorsanız, bu sefer de Amerikan hükümeti şöyle düşünüyor. Biz seni bu ülkeye aldık, hani burada yaşayacaksın, burada çalışacaksın, sana bu hakları verdik. Fakat sen sürekli git gel yapıyorsun, bizim program koşullarına uymuyorsun şeklinde bir karar verip size vatandaşlığı da vermeyebilir, green card'ınızı da iptal edebilir. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Yani kısaca sizlere bu süreçten bahsettim. Dediğim gibi yani ben green card'tan çok ümitli değildim. Yani green card'a başvurduk eyvallah ama yani çıkar diye başvurmadım. Ben meraktan biraz başvurdum. Sonrasında kimseye çıkmazken bana çıktı. Hatta o zamanki Work and Travel ajansına gittiğim zaman bana green card çıktı dediğimde kimse bana inanmamıştı arkadaşlar. Benle hiç konuşmayan, benle hiç muhatap olmayan insanlar bu arada benle konuşmaya başladı. Orası da ilginç bir olay mesela. Kime green card çıktı dediysen böyle hani hiç yüz vermeyen insanlar benle kanka oldu, öyle söyleyeyim sizler. Öyle bir belge green card. Her neyse, orası da ayrı bir mevzu. Yani biraz zahmetli bir süreç arkadaşlar. Bunun sıra beklemesi ıvırdır zıvırdır ama buraya geldikten sonra işler kolaylaşıyor desem de çok fazla inanmayın. Çünkü buraya geldiğinizde de siz de benim gibi sıfırdan geliyorsanız çalışmanız gerekiyor. Havadan para yağmıyor Amerika'ya gelen insanlara. Burada da hayat yavaş yavaş zorlaştı. Ama dediğim gibi hani diğer ülkelere baktığınız zaman yine Amerika'nın ekonomisi
bence bir tık birazcık daha yukarılarda ve hayat şartları olarak da ben bu ülkede yaşamayı seviyorum. Avrupa'ya da gittim, Avrupa'yı da gezdim. Tabii Avrupa'da da çok güzel gezilecek, görülecek, yaşanılacak yerler var. Fakat ben birazcık da bunun para yapma kısmında olduğum için şu an gencim. Hani kuvvetim yerinde. O yüzden hazır gençlik enerjim varken hani paramı birazcık yapayım, daha sonrasında yaşamak istediğim hayatı istediğim ülkede yaşayabileyim tarzında düşünüyorum ben. Zaten bunun benim videolarımda görmüşsünüzdür. Hustling modundayım sürekli. Aynı zamanda birkaç iş yapmaya çalışıyorum. Yani burada artık tek iş yapayım da yaşayayım derseniz tabii hayat şartlarınız ona göre olabiliyor. Ama ben tabii birkaç şey aynı zamanda yaptığım için benim için bu para biriktirme kısmı biraz daha rahat oluyor. Her neyse arkadaşlar, size birazcık süreçten bahsettim. Bana Green Card nasıl çıktı? Vatandaşlığımı nasıl aldım? Bu aradaki süreci nasıl yönettim? Bunları anlatmak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar, bir hafta kaldı. Green Card'a başvurmak isteyen arkadaşlar ellerini biraz çabuk tutsun. Zaman hızlı geçiyor. Siz de benim gibi son dakikayı bırakmayın. Ben son akşam yapmıştım bu arada. Yani başvurunuzu yapın, hiç belli olmaz. Yani size çıkar çıkmaz ama lütfen başvuruyu yapan arkadaşlar, buraya gerçekten gelmek isteyen arkadaşlar olsun. Bazıları hani başvuru yapıyor ama aslında adam gelmeyecek. Türkiye'de durumu iyi. Hani hiç yabancı dili de falan yok ya da yabancı bir kültürü öğrenmeyle alakalı bir merakı da yok. Şimdi bu adama Green Card çıktığı zaman diğer adamların hakkını yiyorsunuz. O yüzden lütfen söylüyorum, buraya başvuru yapan insanlar Amerika'da yaşamayı göze almış, buraya geldiğinde çabalamayı, yükselmeyi, hasıl modunda olmayı göze almış insanlar olsun. Ama tabii sizin bankanızda yeterli bir para vardır, ailenizden gelen bir para vardır. Orası ayrı bir olay. Yani bu şekilde bir şey olduğu zaman buradaki diğer sıkıntıları kafanıza dert etmeye gerek yok zaten. Ama hani benim gibi atıyorum orta gelirli bir aileden geliyorsunuzdur. Sonuçta dolar çok fark oldu şu an Türk parasıyla beraber. Yani buraya geldikten sonra da Green Card çıksa da hani bir yaşam mücadeline gireceksiniz. Bu mücadeleyi şimdiden kabul edip o şekilde Green Card'a başvurun. Çünkü ben bazen böyle videolar çektikten sonra insanlardan tepki alıyorum. Abi Green Card'ı söylediğin herkese eskiden atıyorum 100 bin tane adam başvuruyordu. Şu an 1 milyon tane adam başvuruyor. Bu videoları yapma diyorsunuz ama bunları söylemek durumundayım arkadaşlar. Lütfen buraya başvuran insanlar gerçekten burada yaşamak isteyen insanlar olsun. Bu şekilde son sözümle videoyu yavaş yavaş kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ev videosu yakın zamanda gelecek. Evle alakalı zaten şu an çalışmalar var. 2-3 gündür çok yoğunum. İşte çok yoğun bu arada. Çok fazla video da gelmiyor. Geçen hafta release haftasıydı. Gerçekten yani sürekli ofisteydim. Evdeydim. Biraz zahmetli geçiyor günlerim ama elimden geldiği kadar sizlere video çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.